Herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda Bodrum'da yer alan güzel koy ve plajlardan bahsedeceğiz. Bodrum genelde gece hayatı ile anılır ama Bodrum'un koy ve plajlarını görünce gece hayatını ikinci plana atabilirsiniz. Bu videomla beraber Bodrum'da nerede denize girilir sorusunun cevabını da bulmuş olacaksınız. Bodrum'da takdir edersiniz ki her koya araç ile ulaşım yok. Araba ile ulaşım olmayan koylara tekne ile ulaşabilmek için Bodrum'da tekne turuna katılmalısınız. Bodrum koyları ve plajları size kolaylık olsun diye yakınlık durumuna göre sıraladım. Ayrıca bu koyları ve plajları araba ile gidilen Bodrum koyları ve plajları, sadece tekne ile gidilen Bodrum koyları ve plajları olarak özellikle belirttim. Orak Adası. Bodrum koyları ve plajları listeme efsane bir yer ile başlamak istedim. Bu yerin adı görkemli Orak Adası. Sadece tekne ile ulaşım olan Orak Adası muhteşem güzellikte bir denize sahip. Bodrum tekne turları ile ziyaret edebileceğiniz Orak Adası'nda bol bol yüzmek bedene ve ruha huzur veriyor. Biz Orak Adası'na tekne turu ile gittik ve burada yaklaşık 1,5 saat vakit geçirdik. Sualtı videoları mı dersiniz, drone videosu mu, adada fotoğraf çekmeye doymadık. Hem suyun altı hem de suyun üstü tam anlamıyla muazzam. Orak Adası tekne turlarının sürekli geldiği yer olduğundan biraz kalabalık olabiliyor. Orak Adası'nın herhangi bir giriş ücreti yok, yani ücretsiz şekilde burada keyif yapabilirsiniz. Alman Koyu. Bodrum'un en güzel koylarından biri olan Alman Koyu sadece tekneyle ulaşabilen bir koy. Burada da deniz cam gibi ve tertemiz. Alman Koyu'nun küçük doğal bir plajı var. Biz tekne turunda Üstün ile bu güzel plajda dinlenme molası verdik. Yatçıların uğrak noktası olan bu güzel koyda bir sürü balıkla yüzme imkanınız mevcut. Bu güzel koylara gelirken yanınıza şnorkelinizi almayı unutmayın. Aksi takdirde akvaryumda yüzdüğünüzü anlamazsınız. Bodrum'un en az bilinen koylarından biri olan Alman Koyu, Pabuçburnu'na oldukça yakın konumda yer alıyor. Yalıçiftlik Kargıcak Koyu. Bodrum koyları ve plajları listemizdeki araba ile ulaşabilen ilk koyumuz olan Kargıcak Koyu'na geldik. Koya giden yol kötü ama yine de her türlü araç ile gidilebilir. Taşa toprağa dikkat edin, aracınızın tekeri taşa değmesin. Unutmayın, yolun kötü olması plajın bakir olması ile yakından alakalı. Yani yol kötüyse çok daha güzel bir plajla karşılaşma olasılığınız daha yüksek. Kargıcak Koyu sezonda hafta içi sakin, hafta sonu ise kalabalıklaşıyor. Deniz mükemmel, söylenecek söz bırakmayan enfes bir deniz sizi bekliyor. Kargıcak Koyu'na giderken yiyecek içecek noktasında hazırlıklı gidin, koya en yakın market 6-7 kilometre uzaklıkta. Burada doğa ile baş başasınız, telefon çekiyor korkmayın. Özetle Bodrum'da bilinmeyen, az keşfedilmiş güzel bir koy arıyorsanız Kargıcak Koyu'nu tercih edebilirsiniz. Son olarak Kargıcak Koyu'nun kumsalı taşlık, deniz ilerledikçe derinleşiyor. Ayrıca deniz kestaneleri var, yanınızda deniz ayakkabısı getirmeyi unutmayın. Bodrum Yalıçiftlik Plajı. Bodrum'da araba ile ulaşım olan enfes bir koy arayan varsa Yalıçiftlik Plajı'nı gönül rahatlığıyla tercih edebilir. Burası halk plajı dolayısıyla herhangi bir giriş ücreti yok, sayısı az olsa da şezlong ve şemsiyelere de ücret ödemiyorsunuz. Halk plajı ama gerçekten bu zamana kadar gördüğümüz en güzel halk plajı burası olabilir. Bodrum'da ucuz makul seviyelerde plaj arıyorsanız burayı not alın. Yalıçiftlik Halk Plajı'nda belediyeye ait bir işletme bulunuyor. Dilerseniz bu tesiste bir şeyler yiyip içebilirsiniz, fiyatlar gayet makul seviyelerde. Yalıçiftlik Plajı'nın denizine gelince, deniz oldukça temiz ve berrak bir suya sahip, zaman zaman dalgalı olan bu güzel deniz küçük taşlardan oluşan bir plaja sahip. Plaja gelirken siz yine şemsiye ve sandalyenizi yanınızda getirmeyi unutmayın. Tavşanburnu Koyu. Tavşanburnu Koyu, tekne turundaki ilk durağımızdı. Bu koy tavşan adını yukarıdan tavşana benzemesinden dolayı alıyormuş. Koy cam gibi turkuaz renginde efsane bir denize sahip, koyun küçükte bir plajı var. Şnorkelle daldığınızda akvaryumda yüzüyormuş hissine kapılıyorsunuz. Bu güzel koyda yaklaşık 30 dakika yüzme molası verdi. Doya doya yüzdük ve şnorkelle dalış yaptık. Tekneden baktığınızda denizin altı 7 metre aşağısı rahat görünüyor. Karada.
Bodrum tekne turlarının en uğrak noktalarından biri olan Karaada isminden de anlaşılacağı üzere bir ada ve buraya sadece tekneyle ulaşım var. Bodrum'da dalış için güzel bir nokta arıyorsanız burayı tercih edebilirsiniz. Bir zamanlar Rodos şövalyelerinin hüküm sürdüğü bu güzel ada 1910'lu yıllarda İtalya egemenliğine girmiş fakat daha sonra 1932 yılında tekrar Türkiye topraklarına dahil edilmiş. Bodrum İçmeler Plajı. Evet, gelelim Bodrum merkez plajlarına. Bodrum merkezdeki plajlar genel olarak sakin ve güzel bir denize sahip. Otelinizden çıkıp çevre koylara gitmek istemezseniz Bodrum merkezdeki plajları gönül rahatlığıyla tercih edebilirsiniz. Bodrum merkezdeki ilk plajımız İçmeler Plajı. Bilenler bilir, Bodrum'un en canlı gece kulüplerinden olan ve şimdi tarihe karışan Halikarnas'ın bulunduğu noktadan başlayan İçmeler Plajı gerçekten çok güzel bir denize sahip. Burada deniz cam gibi ve oldukça cazip, deniz derinleşmiyor ve plajda ayağı rahatsız eden taşlar yok. Plajda Bodrum Spor Yelken Kulübü'nün kafeteryası var, isteyenler bu kafeteryadan faydalanabilir. Fiyatlar normal seviyede, bunun dışında İçmeler Plajı'nda ücretsiz şezlong imkanı da mevcut. Kumbahçe Plajı. Bodrum merkezde sizlere önerebileceğim ikinci plaj Kumbahçe Plajı. Bodrum'un en canlı mahallelerinden olan Kumbahçe Mahallesi'nde bulunan Kumbahçe Plajı, Bodrum Kalesi manzarası eşliğinde denize girebileceğiniz güzel bir yer. Birçok işletmenin bulunduğu bu plajda restoran imkanları fazlasıyla var. Gündüzü ayrı, gecesi ayrı güzel olan Kumbahçe Plajı'nın denizi oldukça temiz ve küçük çakıllardan oluşuyor. Ücretsiz şemsiyelerin olduğu bu plajda dilediğiniz gibi keyif yapabilirsiniz. Bodrum merkezde plaj arıyorsanız burayı da gönül rahatlığıyla tavsiye ederim. Bardakçı Koyu. Bodrum merkezde denize nerede girilir derseniz bir diğer güzel önerim olan Bardakçı Koyu'na hak tanıyın derim. Bodrum'un en güzel plajlarından olan Bardakçı Koyu tertemiz bir denize sahip. Koyda birçok işletme bulunuyor, dilerseniz bu işletmelerin şezlong ve şemsiyelerinden faydalanabilirsiniz. Ben faydalanmam derseniz koyda minicik bir halk plajı var, orayı kullanabilirsiniz. Koyda suya ilk girişte minicik taşlar var, sonrası tamamen kum, oldukça sığ bir denize sahip olan bu güzel koyda dalga da çok az. Yani tüm göstergeler diyor ki burası çocuklu aileler için oldukça ideal. Bardakçı Koyu ile Bodrum merkez arası yaklaşık 2 kilometre. Gümbet Plajı. Bodrum'da Gümbet denilince akla ilk gece hayatı gelir, belki sonrasında da Gümbet sahili. Bodrum merkezde denize girebileceğiniz yerlerden biri olan Gümbet Plajı son zamanlarda dengesi bozulmuş bir plaj olma yolunda hızla ilerliyor. İşletmelerden ve teknelerden kaynaklanan deniz kirliliği, ortamın bozukluğu derken Gümbet Plajı bizden eksi puan alıyor. İşletmeler Gümbet Plajı'nı talan etmiş ve halkın girebileceği çok küçük bir alan mevcut. Fiyatları iyi kötü tahmin ediyorsunuzdur. Gümbet Plajı'nın halka ayrılmış olan kısmı için ücret yok, fakat işletmelerden faydalanmak isterseniz malum ücret ödemeniz gerekiyor. Bodrum koyları ve plajları listemizin en sıkıntılı yeri Gümbet Plajı diyorum ve burayı çok tavsiye etmiyorum. Akvaryum Koyu. Muğla'da neredeyse her ilçenin bir akvaryum koyu var. Cam gibi tertemiz bir deniz olunca insanlar da buraya akvaryum koyu diyelim diyorlar. Bodrum Akvaryum Koyu, Gümbet ile Bitez arasındaki yarımadada kalıyor. Buraya karadan ulaşım var fakat araba ile belli bir yerine kadar gidiyorsunuz, sonrasında ayaklara kuvvet yürümeniz lazım. Dolayısıyla iyi bir yürüyüş ayakkabısı şart, bir de çocuk varsa burayı tercih etmeyin. Akvaryum Koyu bakir bir yer. Burada herhangi bir tesis yok, yiyecek ve içecek noktasında tedarikli gitmeyi unutmayın. Ben yürümem derseniz tekne turları genel olarak bu koya gidiyor, yani tekne turunu tercih edebilirsiniz. Bitez Plajı. Bodrum koyları ve plajları listemizin nadide güzelliklerinden biri olan Bitez Plajı, Bodrum merkeze oldukça yakın konumda yer alıyor. Bitez Plajı'nın denizi çok sığ ve su serin. Plajda belediyeye ait olan kısımda hazır kurulu şemsiyeler var, gelirken sandalye getirmeniz iyi olur. Halk plajının yan tarafında ücretli plajlar da var, dilerseniz şezlong kiralayabilirsiniz. Denizin içi ve sahil tamamen kumdan oluşuyor.
Çocuklu aileler için oldukça ideal olan Bites plajı Bodrum merkezde denize girilecek yer arayanlar için oldukça isabetli bir tercih olur. Ayrıca Bitez'e gelmişken Bodrum'un meşhur Bitez dondurmasını tatmadan dönmeyin. Farklılık isterseniz mandalinalı'yı tercih edin derim. Ortakent Yahşi Plajı. Bodrum'un en sevilen plajlarından biri olan Yahşi Plajı Bodrum'un yerlisinden tatilcisine birçok kişinin tercih ettiği bir plaj. Yahşi Plajı'nda hem birçok tesis imkanı var hem de halk plajı mevcut. Dilediğiniz gibi takılabilirsiniz. Yahşi Plajı kum bir sahile sahip. Deniz oldukça temiz ve güzel ve su sıcaklığı diğer plajlara göre daha soğuk. Balık sayısı oldukça fazla dolayısıyla yanınıza şnorkel almayı unutmayın. Bodrum merkez dışında merkeze çok da uzak olmayan bir plaj tercih etmek isterseniz Yahşi Plajı'nı tercih edebilirsiniz. Yahşi Plajı'nın herhangi bir giriş ücreti yok. Kemil Beach. Yahşi Plajı'na oldukça yakın konumda olan Kargı Koyu genel olarak Kemil Beach olarak biliniyor. Bodrum'da ucuz ve güzel bir plaj arayanlar buraya gelsin derim. Kemil Beach'in denizi kumlu ve tertemiz, su sıcaklığı Yahşi'deki gibi oldukça soğuk. Sahilde çeşitli tesisler var. İsterseniz bu tesislerden şezlong ve şemsiye kiralayabilirsiniz ya da kendiniz kafanıza göre takılabilirsiniz. Bodrum'da sakin bir plaj arıyorsanız burayı tercih edebilirsiniz. Aspat Koyu. Bodrum'un en güzel plajları arasında olan Aspat Koyu ve plajı güzel olmasına güzel, ama burada değişik bir işletme anlayışı var. Neden diyecek olursanız bu koy özel sektöre ayrılmış resmen. Böylesine doğa harikası bir yerde halkın gidemeyeceği şekilde kişi başı 750 Türk Lirası giriş ücreti istiyorlar. Bodrum'un hatta Muğla'nın neredeyse en pahalı plajı diyebiliriz. Akyarlar Karaincir Plajı. Bodrum'un Akyarlar mahallesine bağlı Karaincir Plajı Bodrum merkeze uzak konumda yer alıyor. Akyarlar'da denize nerede girilir derseniz adres Karaincir Plajı. Karaincir Plajı'nın sahili oldukça güzel. Deniz içi kum, deniz kenarı ince çakıl ve yer yer kumdan oluşuyor. Su başta soğuk gibi geliyor ama zamanla alışıyorsunuz. Ancak rüzgar çok olunca biraz üşüyebiliyorsunuz. Plajda belediyenin tek duş ve tek soyunma kabini var. Plajda halk plajı alanı da mevcut ve burada yaklaşık 20 şemsiye var. Araçla plajın dibine kadar gidebiliyorsunuz. Plajda birçok yeri talan etmiş işletmeler de var. Ancak işletme fiyatları normalden daha yüksek seviyede. Karaincir Plajı'nın halk plajı olan kısmı ücretli değil. Ama diğer tesislerden faydalanmak isterseniz ücret ödemek zorundasınız. Kadıkalesi Halk Plajı, Peksimet. Bodrum koyları ve plajları listemizde yer alan Kadıkalesi Plajı, Peksimet olarak da anılıyor. Peksimet bu plajın üst tarafında yer alan bir köy. Kadıkalesi Plajı'nın herhangi bir giriş ücreti bulunmuyor. Burada küçük bir alanda belediyeye ait halk plajı var. Plaj 6-7 metre uzunluğunda ve kumsala yakın ağaçlar var. Ağaçları şemsiye niyetine kullanabilirsiniz. Denizi gayet temiz ama iskeleden itibaren uzun boylu yosunlar var ve o noktadan itibaren fazlaca derinleşiyor. Ama yüzme bilmeyenler için de sığ bir kısmı var ve burası tamamen kum. Kumsala 5-10 dakika mesafede marketler bulunuyor. Gümüşlük Plajı. Bodrum Gümüşlük denilince insanların aklına ilk balık restoranları gelir. Ama malum bizim konumuz koy ve plaj. Gümüşlük'te kendi halinde küçük bir halk plajı bulunuyor. Halk plajı çok kalabalık olmuyor. Sahilden denize girerken çakıl taşlar var. Deniz ayakkabınız yanınızda olsun, sonrası kum ve yosun. Balık sayısı da oldukça fazla olduğundan deniz gözlüğü ya da şnorkel şart, plajın arkasında duş, tuvalet ve soyunma kabini mevcut. Aracınızı ister belediye otoparkına isterseniz plajın arkasındaki boş alanlara park edebilirsiniz. Tilkicik Koyu. Yalıkavak merkezde yer alan Tilkicik Koyu birçok otelin, sitenin ve restoranların olduğu bir koy. Deniz ve sahil küçük çakıllardan oluşuyor. Bizim konaklama yaptığımız otelin plajı da Tilkicik Koyu'nda yer alıyordu. Tilkicik plajının denizi gerçekten temiz ve güzel, burada denizin tadını doyasıya çıkartabilirsiniz. Bu kadar tesise rağmen oldukça temiz gözüküyor. Yalıkavak Küdür Plajı. Küdür Plajı, Yalıkavak Kaya Mezarlarına 100 metre mesafede bulunan bir halk plajı.
Küdür plajının denizi girişte biraz çakıllı olsa da sonrası kum. Burada ağaçlar bulunduğundan gölgelik yerler mevcut, tuvalet ve kabin de var. Burası halk plajı olduğundan giriş ücreti yok. Yiyecek içeceklerinizi yanınızda getirmeniz gerekiyor, çevrede herhangi bir işletme bulunmuyor. Küdür plajı hafta sonları kalabalık oluyor, biz burada çok durmadık çünkü ortam iç açıcı değildi. Çoluk çocuk, kalabalık, mangal dumanı derken buradan fotoğraf çekip ayrıldık. Hemen yanında bulunan ve kapalı olan Dodo Beach'i tercih edebilirsiniz. Türkbükü plajı. Magazin programlarından kulağımızın aşina olduğu Türkbükü plajı lahmacunun 400 Türk lirası, ayranın bilmem kaç Türk lirası olduğu bir yer. Ünlülerin bir zamanlar favori yeri olan Türkbükü plajı işletmeler tarafından işgal edilmiş bir yer. Türkbükü plajında belediyeye ait bir halk plajı da var. Plajda şemsiyeler de bulunuyor, yüksek sezonda plaj oldukça kalabalık, plaj ve deniz içi kumdan oluşuyor, deniz tertemiz ve çocuklu aileler için oldukça ideal. Cennet Koyu. Bodrum Göl Türkbükü'ne oldukça yakın, adının hakkını veren bir yer Cennet Koyu. Burası Bodrum'a 20 kilometre, Türkbükü'ne ise sadece 3 kilometre uzaklıkta. Koy tam anlamıyla yeşil ve mavi ile iç içe ve deniz tertemiz. Cennet Koyu'nda herhangi bir tesis yok, el değmemiş ve kirletilmemiş bir yer. Cennet Koyu, Bodrum koyları ve plajları listesinin en güzel 3 yeri arasına rahatlıkla girebilecek bir koy. Bodrum Cennet Koyu'nda kamp da yapabilirsiniz, yalnız burada herhangi bir kamping tesisi yok. Yiyecek ve içecek açısından hazırlıklı gelmelisiniz. Mangal yakmak yasak, duş, lavabo, soyunma kabini imkanı yok. Bodrum Cennet Koyu'na gitmek için aracınızın olması gerekiyor ya da Göl Türkbükü'ne geldiyseniz 3 kilometrelik bir yürüyüşle Cennet Koyu'na ulaşabilirsiniz. Torba Halk Plajı. Bodrum'un kuzey yakasındaki son durağımız Torba Halk Plajı. Torba hem tatil sitelerine hem de birçok otele ev sahipliği yapıyor. Kendi halinde küçücük bir belde olan Torba oldukça güzel bir denize sahip. Torba Halk Plajı'nın denizi temiz ve ılık. Çoğu halk plajında olduğu gibi burası da küçük bir alana sahip. Duş ve giyinme kabini mevcut, ayrıca plajın hemen yakınında belediyenin kafesi var ve fiyatlar uygun. Bu plajın ilerisinde ağaçlık alan var, genelde insanlar burayı tercih ediyor. Deniz taşlık deniz ayakkabısı yanınızda bulunsun. Parasız girilen yerde duş ve lavabo yok, bilginiz olsun. Kissebükü Koyu. Bodrum koyları ve plajları listemizin en özel yerlerinden biri olan Kissebükü Koyu Bodrum'da her koyu görmem gerekiyor diyorsanız listenize almanız gereken bir yer. Buraya ulaşmak biraz zahmetli fakat geldiğinizde oldukça memnun kalacağınız bir yer. Kissebükü Koyu'nun denizi oldukça sakin ve deniz tertemiz ve cam gibi. Aynı zamanda koyun kıyı bölgesi kazı alanında arkeolojik kazı yapılıyor. Ayrıca koya lüks yatlar ya da tekneler demirliyor. Koya inen yol belli bir yerden sonra stabilize ve bunun bir kısmı yoğun taşlık su aracınız varsa hiç sorun yok ama normal aracı biraz zorlayabilir. Kissebükü Koyu'nda karavanla kamp yapma ve çadır kurma durumunuz da var. Kamp sandalyeleriniz, masanız, şemsiyeniz, varsa şezlong minderiniz kesinlikle getirin, burada şezlong ve şemsiye yok. Market, tesis imkanı sıfır, dolayısıyla her açıdan tedarikli gelmeniz gerekiyor. Mağazı Koyu. Dünyadan kopmak ve huzur bulmak istiyorsanız Bodrum koyları ve plajları listemizin en özel ve en romantik yeri olan Mazı Koyu'na uğramalısınız. Bodrum'un en güzel köylerinden olan Mazı sessiz sakin doğa harikası bir yer. Burada güneş öyle güzel batıyor ki mest oluyorsunuz. Mazı köyünde 3 tane plaj bulunuyor, bu plajlar Çakılyalı Koyu, İnceyalı Koyu ve Hurma Sahili koyları. Bu 3 koyda da deniz tertemiz ve dalgasız, sahil taşlık bir plaja sahip ve deniz suyu ılık seviyesinde. Mazı'ya gelir burayı beğenirseniz konaklama yapabileceğiniz işletmeler var, buralarda hem konaklama yapıp hem de güzel bir akşam yemeği yemeden Mazı'dan dönmeyin. Bodrum koyları ve plajları listemizi nihayet tamamladık. Eğer halk plajlarını kullanacaksanız erken saatlerde plajda olmanız ve havlu, sandalye gibi eşyalar konusunda hazırlıklı olmalısınız. Bodrum'da vaktiniz geniş ise tüm koy ve plajları keşfedin derim.
Sizin de Bodrum'da favori yerleriniz varsa aşağıda yorum kısmında paylaşmayı unutmayın. Ayrıca kanalımıza abone olarak bize destek olabilirsiniz. Herkese musmutlu gezmeler dileriz.